Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Enstitü Akademisi olarak bugün düzenlemiş olduğumuz bu konferansı sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Bugün değerli üyelerimizden Kim bu Kızılderililer kitabının da yazarı olan değerli üyemiz Müjgan Ergin hocamız bizlerle Rahşan Almanoğlu'nun 20 bin yıllık Sırlar kitabının üzerinden onu baz alarak bu görüşlerin 20 bin yıllık süreç için görüşlerin nedenleri coğrafi sebepleri dayandırarak bizlerle paylaşıyor olacak. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel olmayan bir havada ondan sonra bir de birçok yerde konferanslar olması dolayısıyla bugün böyle butik küçük bir toplantı, sohbet havasında bir tanıtım yapacağız. Tabii ki. Onunla da geçen tanıştığımızda çok güzel bir sohbet ettik. Kafalarımız da uyuştu. Sağ olsunlar burayı bize tahsis ettiler. Eksik olmasınlar, misafir ettiler bizi. Çok teşekkür ediyorum Öntürk Akademisi ve şahsım adına. Şimdi bu konuyu neden ben öne aldım? Yıllarca coğrafya öğretmenliği yaptım. Ankara Dil Tarih çıkışlıyım. Beşeri ve ekonomik coğrafya benim branşım. İnsan üzerine zaten daha ziyade. Coğrafya deyince akla nedense sadece haritalar gelir ve haritayı yorumlamak gelir. Oysa coğrafya dünya üzerindeki bütün canlıları ilgilendiren ve fiziki şartlarla, yani küremizin harita. Şimdi ben bugün bunu aldım geldim. Dünyamızın üzerinde canlı cansız bütün varlıkların oluş sebepleri, birbirleriyle etkileri, sonuçları, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde coğrafya çok geniş bir matematiksel, fiziksel doğrultusu var. Bir işte beşeri ve ekonomik doğrultusu var. İnsan coğrafyasına geçtiğimiz zaman insanın yaptığı bütün etkinlikler sadece tarih değil, tarih öncesi insanın ilk insandan, Homo sapiens'ten günümüze kadar da zaten coğrafyanın konusu olmuş oluyor. Biz ilk 2 yıl prehistorya, antropoloji, bunun gibi yani istatistiğe kadar çok değişik fakültelerden değişik dersler aldık. Yani sadece dil tarihte kalmadı bu. Onun için benim zaten merak konum Evliya Çelebi ruhu da oluyor herhalde coğrafyada. Geçen gün bir saydım, 19 yaşında ilk milli olmuştum. Burada ay yıldızla, bin dallı elbiseyle halk oyunları grubu olarak dil tarihte okurken ilk milli oluşum folklorlu oldu. Folkloru da bırakmadım. Müzik zaten bizim aileden gelen bir ayrıca bir sanat kolu. Müzik ve halk oyunlarının coğrafyayla, beşeri coğrafyada olduğu için bir de işin sanatsal boyutuna girince dünya üzerindeki halkları tanıma imkanım önce festivallerle, öğrencilik yıllarımda ve ondan sonraki öğretmenlik yıllarımda hem ekipler oluşturdum, dünyayı gezdim. Ondan sonra da kızımın Amerika'da okumuş olması dolayısıyla 7-8 sene kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne git gel yaptım. Bu git geller sırasında Kızılderililerle tanıştım. Bana bir Kızılderili bilim insanı, orada çalışan bir doçent Washington Üniversitesi'nde, ben dedim ki sizin dedim Kızılderililerin Türk olduğu söyleniyor, doğru mu? Bilmiyorum dedi ama eminim ki sen Kızılderilisin dedi bana. Şimdi neden bunu söyledi? Oradaki bizi tanıtan Türk profesöre sordum. O da heykel profesörüydü. Güzel Sanatlar bölümünde Washington DC'de. Çünkü dedi, dünyamız dedi, aynen Kızılderili'nin anlattığını söylüyorum. Önce dedi Hudson Körfezi'ndeydi bizim 13-14 bin yıl evvel dedi, dünya dedi ekseni kaydı, hani şaftı kaydı derler ya, 30 derece dedi. Böyle olduğu zaman dedi, sizler atlarla dedi geri döndünüz dedi, biz Amerika'da kaldık dedi. Allah Allah dedim, kimmiş o bizler? Atlarla geri dönenler 13 bin sene evvel. Bu benim kafamda böyle bir çivi
olarak çakıldı. Allah Allah, nasıl olur, ben böyle bir şey bilmiyorum. Bunca yıldır coğrafya okumuşum, anlatıyorum. Hiçbir kitapta böyle bir şey yazmıyor. Dünyanın şaftı kaymış da biz efendim önce hep beraber aynı coğrafyada, yani şu coğrafyada bir bütün olarak yaşarken, ki bunlara şimdi mamut avcıları deniyor. Ve sonra ben araştırmalarıma her bir git gelde Amerika'da kızıma gidip gelirken 6 ay orada kalıyordum, 6 ay burada kalıyordum. Her 6 ayda bir ülkeye giderek kızımla, ama kruz gemileriyle olsun, ama şeylerle olsun, otobüslerle, trenle. Şimdi dünyanın, bakın şu Hudson Körfezi'ndeyken ki duruşu şöyle. Şöyle durduğumuz zaman, yani bu eğiklikte buranın bir bütün coğrafya oluşturduğu kesin oluyor. Yani haritada biz buradan buraya çok uzun bir mesafe, ya nasıl olur da, bakın haritaya bakınca, yani nasıl olur da şuradaki insanlar kalkar da buradan Bering Boğazı'nı geçer de buraya gider. Yani bir de yürüyerek. Hani şimdi uçakla 11 saat. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'dan Alaska'ya gitmek 11 saat. Uçakla 11 saatte olan şu yolu Bering Boğazı'ndan geçip de gitmek mümkün mü? O dönemde 13.000 sene evvel. Ve oradan kalkıp da tekrar Güney Amerika'ya, ta şuraya kadar gelmek. Şimdi buraya gelenler de var, buraya gelenler de var, buraya gelenler de var. Bunlar aynı insanlar. Nasıl olmuş? Kafamda 15 senedir, yani 2000'li yıl, hatta daha 25 sene oldu, bu soruların cevaplarını arıyorum. Hala da tam olarak bulmuş değilim. Yazılanların ve özellikle bize coğrafyada okutulanların, hani nasıl tarihte birçok şeyi yeniden keşfediyorsak, Amerika'yı yeniden keşfettiğimiz gibi, oysa 40.000 yıl evvel Amerika keşfedilmiş. 40.000 sene önce mızraklarla mamut avlayan insanlar var. Çünkü aynı coğrafya, bir bütün burası. Şimdi Grönland'da Cumhurbaşkanı, Amerika'nın başkanı hazretleri, Grönland benim diyor. Neden Grönland'a kafayı takmış? Şimdi orada neler var göreceğiz. Çünkü Ant Dağları'nda neler varsa, İspanyollar Antlara gidip de oradaki altını, gümüşü keşfedip hırsızlamaya başladıkları için şimdi Grönland'da neler var, bunları göreceğiz. Şimdi bunun için 70.000 yıl, 20.000 yıl dedim ama 70.000 yıl evvel dünyamız sadece kendi dinamiğiyle, kendi hareketiyle, yani gece gündüz olayıyla ve güneş etrafındaki 365 gün 6 saatlik hareketiyle kalan bir cisim değil. Güneş sistemi içerisinde ve evren içerisinde birçok gök cismiyle bağlantılı. Biz bunu şöyle söyleyelim, hani deprem olduğu zaman işte yıldızlar bir araya geldi de çekim, gelgit olayında da yine, yani dünya üzerinde meydana gelen birçok coğrafi olayda sadece dünyanın kendi dinamiği, kendi özellikleri, kendi hareketleri değil, güneş sistemine bağlı olarak ve güneş sistemine gelen davetsiz misafirlerin etkisiyle de bu sistemde olan birçok değişiklik tabii ki Mars'ı da, Venüs'ü de, Jüpiter'i de, Satürn'ü de, Uranüs'ün de, Merkür'den hepsine, bütün gezegenleri etkiliyormuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Şimdi astrofizik benim konum değil ama bu gökyüzünden düşen cisimlerin bu 70.000 yıl sene önce dünya üzerinde meydana getirdiği oyuklar bunlar. Yani o kadar büyük parçalar, o kadar büyük gök cisimleri düşmüş ki, hani Mu kıtası diyoruz, Atlantis battı diyoruz falan, ama bunlara ait elimizde herhangi bir veri, herhangi bir done, öyle bir batan kıta yok. Peki ne oldu? Şimdi bu da bir soru işareti. Mu gerçekten var mıydı? Atlantis gerçekten var mıydı? Yoksa sadece mitolojik bir hikaye mi? Şimdi bunlar herkes gibi tabii ki beni de etkiliyor. Ve bunların cevaplarını bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok, şimdi genlerin de dağılımı, gerçi o doktorların konusu, benim şeyim değil, ama genler de bu dağılım sırasında bize bir takım ipuçları, bir takım doneler veriyor. Şimdi ben burada bütün bilim insanlarının kabul ettiği, hepimizin atası Homo sapiens'in kimine göre Afrika'nın şu bölgesi, bakın şuradan çıkıp şu yolla bu tarafa dağıldığını
genler söylüyor, ben değil. Peki Homo sapiens buradan çıktığında acaba Avrupa'da ve Asya'da başka insan türleri var mıydı? Bilim insanları 5 tane Homo sapiens çıktığı zaman 5 farklı insan türünün Avrupa ve Asya'da olduğunu söylüyor. Kitaplar söylüyor bunda, ben değil. Neandertaller, Homo neandertaller burada. Homo ergasterler var, Homo florensisler var, Homo erectuslar var. Peki bunların niçin, sen daha iyi bilirsin, gen uzmanı daha iyi bilir. Ben sadece şöyle bir teyit geçeceğim. Ne oldu bunlara? Homo sapiens bunları dövdü mü? Öldürdü mü? Yok mu etti? Bilmiyoruz ama bunlar yok oldu. %2 ila galiba %8 arasında, 2 ile 5 arasında Neandertal kanı taşıyoruz biz şeyimizde, genlerimizde. Ama %98'e yakın, %95-98 hepimiz Homo sapiensiz. Bir kere bu kesin. Şimdi bu Homo sapiens buradan niye çıktı? Ne oldu? Kimi kitaplar 70 bin yıl diyor, kimi kitaplar 200 bin yıl diyor. Her neyse, ne kadarsa onların, çünkü o karbon şeylerinde hatalar oluyor falan. Hani 90 bin mi en son? 90 bin diyor. Şimdi ben 70 bin yıl önceki elimdeki kaynak bu haritayı koyuyor ve dünyanın, yani insandan önce de tabii ki bu düşen yerlerdeki büyük çukurluklar. Dünyanın en büyük çukurluğu şurada zaten. Diğerleri de belli. Geçelim canım bir sonraya. Şimdi bu 70 bin yıl öncesindeki işte şu büyük çukurluğu açan her ne cisimse, düştüyse burada tabii büyük bir deniz taşmasına sebep oluyor. Ve bu taşma, bakın buradan içeriye girip, hani bizim iç deniz dediğimiz, şimdi de petrol yatağı olan şu bölge, ki dünyanın en zengin maden yatakları bakımından da herkesin gözünün üzerinde olduğu bir coğrafya, sular altında kalıyor. Ve bu su basması, yani bir transgresyon olayı var burada. Bu taşmadan dolayı tabii Avustralya'nın içindeki çöllere de ve şuradan da bakın burada Kalahari, Büyük Sahra, Arap çölleri, İran çölleri, bizim Taklamakan ve Gobi çölleri, hepsi bu coğrafyanın bu su altında bu dönemde. Yani daha Homo sapiens falan burada yok. Ama Homo sapiens eğer bu olaydan evvel buraya çıktıysa onu bilmiyoruz daha. Fakat 70 bin yıl evvel Denizova mağarasında bir şey bulundu. 6 yaşındaki bir çocuğun, değil mi, parmak kemiği bulundu ve buna şey dediler, neydi? Denizova insanı ve beyaz ırkın atası olarak kabul edildi. Bu 70 bin yıl önce burada yaşadığı tespit edilen parmak izinden, parmak kemiğinden tespit edilen bir olay. Demek ki 70 bin yıl önce Homo sapiens buradaymış. O da Homo sapiens kanı taşıdığına göre, DNA'ları taşıdığına göre, Denizowski, evet, kültür tabii. Şimdi bunlar mamut avcıları. Ne yapıyorlar? Avcı toplayıcı. Henüz daha ne tarım ne bir şey, hiçbir şey yok. Ve bu insanlar bu bölgede, atlar Amerika'da, onu söyleyeyim. Atların ana vatanı Amerika. Burada mamutlar var ama coğrafya olarak bütün olduğu için burası. Şurası o zaman tabii ki bütün olduğu için daha henüz dünyanın şaftı kaymamış 70 bin yıl evvel. Demin gösterdiğim gibi 30 derece daha şeyde, hem manyetik kutup hem geçtiği kuzey kutbu Hudson Körfezi'nde. Yani Grönland'da bu bütünün içerisinde, Alaska'da bu bütünün içerisinde, o parçanın. Ve insanın tabii buralar deniz olduğu için, buralar da öyle, buradan çıkmış bölge böyle başlıyor. Buradan ta işte şeye kadar, Grönland'a kadar aynı coğrafya ve insanoğlu burada. Hangi insansa bu. Yani Homo sapiens'in 70 bin yıl önceki türü. Geçelim.
Şimdi bu düşen parçalara gökyüzünden, evrenden diyeyim artık. Bu Kazakistan'daki Jamanshin krateri, çok büyük böyle kraterler tespit edildi. Yani nerelere neler düşmüş, bunun ispatı. Bunu dünyanın kendi hareketiyle olan bir şey değil. İlla ki gökyüzünden buraya bir şeyin düştüğü, ama meteorit, ama asteroid, her neyse. Geçelim. C olarak oku. Onlar Y diye okuyorlar. Ama normalde o J sesi bizde Türk evet. Y'ye daha ziyade etkili. Yamansın da demek. Yamansına daha uyuyor. Doğru. Yani evet. Çünkü mesela Jol diyorlar Tatarca'da da yoldur. Evet. Evet, benim eski soyadım Akyolluydu, Akcolluydu. Akcollu, Akyollu demek. Benim de soyadım o. Hala devam ediyor J sesi. Ama Türkiye Türkçesini C'ye eğilmiş durumda. Evet. Bence bölgesel bir çıkım. Evet. C ve Y'ye dönüşmüş durumda. Onlar da J olarak devam ediyor. Evet, devam edelim. Şimdi buna Bolling-Aleroy diye bir kuşak var burada. İşte bu orta bölge, şimdi neden buraya daha ziyade bu gök cisimlerinin bu bölgeye düşmesinin sebebi dünyanın yapısından kaynaklanıyor. Yer çekimi kutuplar ve ekvatorun arasında ve dünyanın da en verimli hem yani subtropikal kuşak dediğimiz tropikal kuşakla soğuk kuşak arasındaki en verimli ve bütün medeniyetlerin, bütün dinlerin, bütün gelişimin, kültürün doğduğu yer, yani Meksika'da dahil olmak üzere bu bölge. Ve maden bakımından da burası çok zengin. Çünkü çok büyük bir uzaydan gelen parçaların etki alanı. Şimdi dünyanın böyle dönmesi, batıdan doğuya doğru döner dünya. Batıdan doğuya doğru dönerken bu akış da aynı şekilde dünyanın hareketine uygun olarak batıdan doğuya doğru gider. Bu akış. Bolling-Aleroy diyorlar buna, bu kuşağa. Asteroidler ile kuyruklu yıldızların bulunduğu yerler. Yani düşün, bu parçalar bulunmuş, tespit edilmiş noktalardır. Devam edelim. Evet, gelelim Atlantis. Atlas Okyanusu. Şimdi Atlas Okyanusu bildiğiniz gibi Afrika, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'nın arası. Şimdi burada Atlantis'i arıyorlar ama burada öyle batan bir Atlantis kıtası yok. Ama iki kıtanın dipten dalıp yükseldiği bir sırt var. Şeyin ortasında, uzaydan çekilmiş bir fotoğraftır. Burada bir batan Atlantis yok. Ama bu iki sırtın birleştiği iki plakanın, öyle diyeyim, deniz altındaki plakanın birbirlerine yaklaşıp yükseldiği anlaşılıyor. Yani Amerika ile Afrika'nın ortak dipteki siyal diyoruz biz görünen tabakalara, silisyum alüminyumdan oluşmuştur. Sima dediğimiz silisyum magnezyum tabakası, onun altındaki, deniz altındaki tabaka bir bütündür. Ve bu bütün Atlas Okyanusu'nun ortasında bir sırt meydana getiriyor. Bir dağ sırası gibi. Atlantis olarak yorumlamışlar yani. Değil. Şimdi onu söyleyeceğim, geçelim. Değil. Şimdi gelelim meşhur Santorini'ye. Son zamanlarda da yine faaliyete geçti. Şimdi bu konuyu niye aldım? İşte bu 5-6 bin ya da 8 bin, yani milattan önce 6 bin diyebiliriz. Zamanımızdan 8 bin yıl evvel yine çok büyük bir hareketlilik oldu. O hareketliliğin sonucunda şimdi olduğu gibi yine Afrika ve Avrupa birbirlerine yaklaşmaya başlıyor. Yani Afrika buradan sıkıştırıyor, Avrupa'da güneye doğru kıtalar birbirlerini sıkıştırıp yükselirken burada bir patlama oluyor. Volkanik, şimdi Etna'da da var, Vezüv'de de var. Bunların devamı ve Anadolu'da da işte Erciyes'ten Ağrı Dağı'na kadar bu silsile devam ediyor, bu volkanik Arap Yarımadası'nın bizi sıkıştırması, Asya'nın ittirmesi, kaktırması, dolayısıyla en hareketli bölge burası. Halen de devam ediyor bu hareketler. Şimdi bu Santorini'nin patlamasını ben bir National Geographic programında şöyle anlattı. Bir Japon bilim insanı gelmiş,
ben diyor Budistim. Yani pek dinlere girmek istemiyorum ama Hazreti Musa'nın hani geçip de buradan niçin Ramses'in geçemediğini, boğulduğunu araştırmaya kalkmış adamcağız. Japon Budist. Şöyle bir şey keşfediyor. Bu patlama sırasında meydana gelen tsunami, Nil Nehri var burada. Nil Nehri'nin deltası. O deltasından içeriye doğru giriyor. Tsunami çünkü çok yüksek 50-60 metrelik bir kabarmayı düşünün. Denizin altından volkan çıkıyor. Santorini adasını görmüşsünüzdür. Yani gitmeseniz de programlarda falan gösteriyor şimdi. Böyle bir patlamış bir volkan, simsiyah lavlar etrafında ve buradan da sanki böyle yumruk gibi çıkmış bir ada. Ben gittim. Affedersiniz merkeplerle, katırlarla çıkabiliyorsunuz veyahut aşağıdan yukarıya teleferik gibi bir asansör var. İşte 200 bin, 300 bin kişi yaşıyor ancak bu yumruk gibi böyle sokulmuş. Çünkü dipten o mağma öyle bir girmiş ki o patlamadan sonra etrafı da böyle simsiyah adanın. Öyle korkunç bir yer bu Santorini. Bu tsunami dalgaları buradan içeriye girip yani tsunami olmadan evvel Musa geçmiş 3000 kişiyle beraber. Elinde de asa. Asa neden? Hani flama taşır. Turist rehberlerini de bilirsiniz. Giderken arkadandakiler görsün diye ellerinde flamayla ya da işte asayla geçmiş oradan. Çünkü orası delta. Deltanın olduğu yerde yayan da geçilir, atlı da geçilir. At yok zaten o zaman, hepsi yürüyorlar. Oradan geçebiliyor. Ama sonra tsunami dalgaları vurduğu zaman arkadan bunları takip eden, kovalayan Ramses ve ordusu bu tsunami ile birlikte gark oluyorlar. Bunu Japon belgelerle ve orada bulduğu işte taşlarla, alüvyonlarla, burası deniz değildi, orası eskiden Nil Nehri'nin bir deltasıydı, geçtikleri yer bu deltaydı ama şu anda orası deniz. Çünkü burası sular altında kalmış. Belki delta şurasıydı ya da şurasıydı. Tam bilemiyoruz tabii o zamanki haritanın durumunu. Ama Nil Nehri'nin yatağı değişiyor. Bu tsunami dalgalarından sonra. Bunu bilimsel olarak bir Japon anlattı. Ve dedi ki Sümer tabletlerinde de her 3 kitapta da aynen böyle söyledi. Bunlar dedi yazılanlar doğrudur. Ben Budistim ama bu anlatılanlar hikaye değil. Doğrudur dedi adamın yorumu. Ben bunu televizyon programından izledim. Efendim? De çok bilimsel. Evet. Çünkü yani bana göre Tevrat bir bilim şeyi değil. Değil ama hikaye. İnsanların anlattıkları hikaye. Evet. Evet. Dolayısıyla onu bilimsel bir verim. Hayır ben Japon'un şeyleri. Tabii evet. Evet yani devam edelim. Şimdi yine geliyoruz mitolojilere. Şimdi tanrıların savaşı. Kazak masallarındaki ejderhalar. Bu mavi görünen bir su gezegenidir. Bu da bir ateş gezegenidir. İki gezegen yine Sümer tabletlerinde Marduk ve Tiamat diye geçiyor. Arkadaşım edebiyatçı, o daha iyi biliyor bu konuları. Şimdi burada bu tanrıların savaşı iki canavarın ya da iki ejderhanın kavgası olarak veriliyor. Birkaç mitolojik şey daha var. Devam edelim. Ne şekilde? Evet, burada da yine bakın bu su gezegeni Tiamat, bu da ateş gezegeni Marduk diye geçiyor. Bu iki kuyruklu yıldız diyeceğim. Aynen şeyde de Sümer tabletinde diyor ki Marduk Tiamat'ı kuyruğundan yakaladı, bir silkeledi, bir fırlattı attı, Tiamat paramparça oldu diyor. Yani anlatılan bu. Bu ikisi suyla ateşin çarpışması mitolojilerde bu şekilde geçiyor. Yakut Destanı'ndaki anlatımı. Devam edelim. İskandinav efsanelerinde bu şekilde görülmüş. Yani bir halka şeklinde Midgardsorm adlı yılan şeklinde görülmüş. Demek ki oradan bu şekilde bu şeyleri de tabii ışınlar. Yani o etrafa yayılan ışınlar. Evet devam edelim. Şimdi bu hareket bakın
Bu olayların olduğu zaman da işte yön bu şekilde. Bütün bu ateşli bombardıman, öyle diyeyim, yani bir sanki nükleer savaş çıkmış gibi bazı romancılar, edebiyatçılar da bunu işte Atlantis'le Vul'un savaşı sonunda burada hiçbir şey kalmadı diye de ifadeler var. Bu ateşli akış bu şekilde devam ediyor. Vurduğu yerler buralar ve bugünkü çöller. Hani 70 bin yıl evvel burası neydi? Denizdi. Ne oldu deniz? Bu sıcaklıkla, bu bombardımanla denizler kurudu. Artık o iç deniz yok. Onun yerine bu eski deniz tabanında, bunun izini nereden biliyoruz? Tesadüf, buralar petrol bölgeleri. Çünkü o zaman denizlerde yaşayan tek hücreli canlılar veya diğerlerinin sitoplazmaları, hücre şeyleri tabakaların altında, denizin altında petrolün oluşumunu, yağlı bir katman olarak petrolün oluşumunu sağladı diyor bilim insanları. Devam edelim. Evet, şimdi burası Libya camı dediğimiz bir değişik, dünyada olmayan bir madde. Gökyüzünden halen günümüzde kalan parçaları, devam edeyim canım. Yine düşen taşların bakın izleri, bu neredeymiş? Evet. Yine Kazakistan'da olması lazım. Sayan bölgesi diyor. Tamam, yukarıda yazıyor Kurumnikler. Evet, taş yığınları, devam edelim. Sayan dağları, evet. Şimdi burada enteresan bir olay var. Şimdi bu dev buz kalkanları nasıl oluşuyor? O deminki ateşli olay dediğimiz ve dünyayı bu şekilde 30 derece yatıran olaydan sonra, yani o olay sırasında tabii o düşen, Kuzey Buz Denizi'ne düşen ve Kuzey Buz Denizi'ni taşıran ve dünyanın eksenini kaydıran olaydan sonra 6 saatin içerisinde bakın artı 6000 santigrat derecelik bir ateş bombardımanı, arkasından da eksi 200 derecelik bir soğuk oluyor. Şimdi bu soğuğun vurması neden? Çünkü gökyüzünden, daha doğrusu uzaydan gelen gök cismi atmosfere girdiği zaman sürtünmeyle çok daha fazla ısınmaya sebep oluyor ve bu bölgede kimler var demiştim? Mamut avcılarıyla mamutlar. Mamutların karnındaki otlar, mamutlar öyle bir yanmaya uğruyorlar ki, böyle alevli, ateşli falan değil, eriyorlar. Ama öyle bir erime sırasında yok olmuyorlar, aniden eksi 200 derecelik bir buz şokuyla donuyorlar. Dondukları için yok olmuyorlar bunlar. Karınlarında yedikleri o Sibirya'daki otlarla birlikte bugün Amerika'da, Kanada'da ve işte Kazakistan'da, Rusya'da bunların izleri bulundu. Mamutlar. Ve ben Alaska'da gözümle gördüm. Onu, yani gözümle gördüğüme inanıyorum. Bir insan kemiği, at ve mamut kemikleri çamur deryası içerisinde birbirine yapışmış böyle. Hani hercümerç oldu derler ya. Mamut kemikleri, at ve insan. Üçü birbirine karışmış vaziyette. Ve o mamutların karnındaki ot, 6 saat önce yediği ot karnında bulunuyor ki Sibirya'da yetişen bir ot. Mamutların yedikleri bitkiler. Yani bunlar tespit edilmiş şeyler. Ben Alaska'da gözümle gördüm. Tabii ki aynı bölge olduğu için aynı kuşak, aynı şey İskandinavya'dan ta Yakutistan'a kadar bütün bölgede var. Bu donma olayı bakın aşağıdan yukarıya doğru bir donma. Çok enteresan. Deniz, bu arada şu Obiyenisey Lena ırmakları var Rusya'da. Şimdi bu ırmakların ağzında bu şekilde 5-6 metrelik buzdan kaleler oluşuyor. Ve dolayısıyla bu ırmaklar Kuzey Buz Denizi'ne akamıyor. Akamayınca ne olur? Gerisin geri döner. Gerisin geri dönen bu ırmaklar tekrar Orta Asya'da, şimdi geliyoruz Türk tarihine, bir iç deniz meydana getiriyor. Biz buna Turan Denizi diyoruz. Turan Denizi'nin oluşumu bu buz kütleleriyle donan
kalkanlardan dolayı kaleler, ırmaklar, çünkü tatlı su. Aral, bakın bunların kalıntıları. Aral, Baykal, Balkaş, bunlar tatlı su. Şeyin de, Karadeniz'in ve Hazar Denizi'nin az tuzlu olmasının sebebi de yine bu akışın devam edelim. Şimdi o haritalar gelecek. Evet. Şimdi bakın. Bu ırmaklardan aşağıya doğru bakın. Bütün bu bölge tekrar sular altında kalıyor. Şimdi Turan Ovası neresi? Turan Ovası burası. Turan Ovası burası. Şimdiki Aral Gölü, Hazar Denizi ve Balkaş ve Baykal gölleri. Hazar Denizi ile Karadeniz'in birleştiğini görüyoruz. Tek bir deniz. Burası komple. Bu harita sadece bu Avrasya tufanı dediğimiz işte Carnove'un teorisi. Devam edelim. Aynı şeyi bir Fransız yine bilim insanı söylüyor. Sibirya ve Turan selleri dediğimiz, bu da yine Avrasya'da ortaya konan bir teori. Bakın bu kısım, yani Kuzey Buz Denizi'nin suları bütün bu bölgeyi dolduruyor. Burası şu anda dediğim o dönemde yani 6 ila 8 bin yıl diyorlar bu olaya. Evet, devam edelim. Şimdi Türk tarihi bundan sonra başlayacak. Şimdi sebepleri var. Bakın bu da Fransız haritası. Caspienne'nin yine aynı şeyi söylüyor. Yani kaynaklar aynı şeyi söylüyor. Aynı bölgenin bir bütün olduğu ve bu denizin de tek parça olduğu. Tek bir... Tabii insanlar bu arada ne oldu? Evet. Bir daha geri gelebilir. Evet, bir geri gelelim. Plato Tartarya. Evet, Tartarya. Evet. Evet, Sibel Hoca anlattığı için daha o konuya girmedim. Evet. Ve şu denizin adını da Kuzey Buz Denizi'nin adı kaynaklarda Turkay May diye geçiyor. Türk Denizi. Yani Türk ismini çok son zamanlarda aramayalım. Evet. Zaten bakın Sketia diyor. Evet. Evet. Fransız yazıyor, söylüyor bunu. Ben değil. Ne ismi vermiş? Glacia, buz denizi. Ha, buz denizi. Buz denizi. Evet. Bolya denizlerimizde. Bütün denizi anlamına Bir şey söylüyor. Buyurun. Turkaymalya mı yazıyor? Ben öyle okudum, evet, ama doğru ama değil. Turkumalya Deniz anlamı. Efendim? Turkumalya Fransız'da Türkmeneli. Rusya'da Marya Denizi. Moi, evet. 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 Yani kaynakta öyle yazıyor. Evet, Türk Denizi diyor. Evet. Vallahi işte bu 13.500 seneden sonra olanlar, 6.000, 8.000. Şimdi zaten Ergenekon'a geleceğim. Yine aynı olayla bağlantılı. O zamandan beri oluyor olması ilginç. Olması ilginç, evet. Evet. Yani bu bölgenin deniz oluşu bir 70 bin yıl önce zaten buralar deniz. Yani böyle 4 tane tufan var. Ben saydım. 4 tane tufan var 70 bin yılda. Yani ama oraya Skanya demeleri yanlış olur. Skanya değil, Skitya. Ya demesi çok yanlış olur. Çünkü o kadar eski ise Eski. Ama demek ki böyle kaynaklarda böyle bir şey. Kaynakları, işte bunları bilim insanlarının bu kaynaklara ulaşıp yorum yapması lazım. Yani ben hani yorumlayamam, ben sadece gösteriyorum. Evet. Devam edelim. Evet. Şimdi Turgay Oyuğu dediğimiz bu uzaydan çekilmiş bir resim. Şimdi bunlar Ural, şu kısım bir platodur. Oyuk şurası. Oyuk. Burası böyle geliyor. Yani su kütlesinin nereden aktığı, yani Kuzey Buz Denizi'nden buraya nasıl gelip de bu Turan Denizi'ni oluşturduğunun şu anki kurumuş hali. Bunun beslenmesi bittiği için Aral Gölü biliyorsunuz artık yavaş yavaş kurumakta, çekilmekte. Bir süre sonra artık kaç yılda olur bilemem, Aral Gölü de kuruyacak. Yani bu ısınma
küresel ısınmayla beraber Aral Gölü de son kalan parça bu dönemden kalan bize izler. Devam edelim. Evet, şimdi bunu koydum. Bu Karadeniz'de ben bunu çok toplarım. Bildiğim bir şey, meraklıyım deniz kabuklarına. İsmi de işte kardiyum denen bir şeymiş, deniz midyesi. Aral Gölü'nde, Hazar Denizi'nde ve Karadeniz'de. Ben Şile'de bunları topluyorum. Ama Aral Gölü'nde ve Hazar Denizi'nde de halen yaşıyormuş. Demek ki bu canlı bu 3 farklı yerde yaşadığına göre bir zamanlar burası bütünmüş diye ispat olarak koydum. Evet. Şimdi gelelim Nuh gemisine. Şimdi her Türk mitolojisinde de var, İran'da da var, Hindistan'da da var. Yani bu bölgede demin gösterdiğim bütün o subtropikal kuşak dediğim bölgede bu tufandan etkilendiyse hepsinin bir tufanı var. Ve gemiyle kurtulanlar var. Ama bu Nuh olur ama İnkalar başka bir şey söylüyor, Kızılderililer başka bir şey söylüyor. Hepsinin bir kurtarıcısı, bir gemisi var. Bir kere. Bu Kazıkut Dağı Kemekalgan denen yine Kazakistan'daki tesadüf işte bir yere oturmuş. Aynen bizim Ağrı Dağı'na oturtuyorlar ya Nuh'un gemisini. Orada da buraya oturuyor. Onların efsanelerinde. Evet, devam edelim. Bu da kamıştan yapılmış bir tekne. Bu da Mısır. Milattan önce 3500 diyor. Yani 2000'de buraya koyalım. İşte 5500. Ne dedim? 6000 ile 8000 arasında bu en son tufanın hikayesi. Bu da Mısır gemileri. Bu gemilerin çok benzeri Güney Amerika'da da var. Yani bu gemiler çok sağlam. Mısır'dan, Libya'dan ya da İspanya'dan Meksika Körfezi'ne kadar gidebiliyor. Bunu Thor Heyerdahl diye bir Norveçli gemici ispat etti. Aynı malzemeyle bu yapılan gemilerin arkasına alize rüzgarlarını alıp sonra da batı rüzgarlarıyla da geriye gidebildiklerini 300 günde ispat etti adam. Norveçli bilim insanı. Bu gemilerle. Evet, devam edelim. Bu da bizim Turan kamış teknemiz. Bu da Türklerin Nuh'un gemisi. Bizim gemimiz de bu. Güzel değil mi? İnşaat. Evet. Şeye benziyor. Çarık bu dedi. Evet. Kamış çarık gibi. Evet. 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 Müzelerde bunlar var. Hocam bu Patarika bölümünde Efendim? bir göl vardı. Aynı böyle buna benzer tekneler var değil mi? Aynı şey değil mi? Aynı şey tabii ki. Hikaye aynı. Hikaye aynı. Hikaye aynı. Evet, kültürlere göre ve coğrafi malzemeye göre değişiyor. Devam edelim. Evet. Şimdi Üsyurt demin hani Turgay Oluğu diyor ya, Turgay Oluğu'yla Ural Dağları arasındaki manzara. Bakın, denizin etkisi, düşen malzemelerin etkisi çok garip bir coğrafya. Bakın yine. Şimdi bu tabakalar bu yapıyla uyuşmuyor. Yani başka türlü bir malzeme gökyüzünden buraya gelmiş ve parçalanmış. Yani ana malzemeye, ana kayalara uymayan bir coğrafya. Bir yerlerden bir şeylerin tepemize düştüğü kesin burada anlaşılıyor. Üsyurt manzaraları diyor. Evet, devam edelim. Yine bu taş toplar çok enteresan. Küçük meteoritler ya da asteroid bilmiyorum. İç kısmı bir maden, ağır maden, çekirdek kısmı aynen hani dünyamız da böyle. İçi bir çelik çekirdek, ondan sonra mağma, ondan sonra kabuk, sonra atmosfer ve arada su kütlesi var. Bu düşen gök cisimleri de aynen bu şekilde yere düştükten sonra kırılmış, açılmış. Bu taş toplarda birer ispat konusu. Yani gökyüzünden gelen davetsiz misafirler bunlar. Devam edelim. Evet, bakın bu da yine Üsyurt'ta, bakın bu toplar bir tane değil. Böyle tepemize hani başımıza taş yağacak lafı boş değil. Başımıza taşlar yağmış bu şekilde. Evet, bu da bakın
Yine Tarış Vadisi diyor. Bu da yine Asya'dan. Bir de Amerika'dan olacak. Ona da geçelim. Jamanşin kraterinden diyor. Ha bu da Costa Rica'da. Bakın aynı kuşak dedim ya. Hani bütün Amerika'da olanlarla bizde olanlar hepsi aynı. Asya'da, Avrupa'da olanlar. Bu kraterde yine bakın düşmüş yuvarlak kocaman kaya ve parçalanmış. Bunlar da Costa Rica'da, Güney Amerika'ya düşen taşlar, yağan taşlar. Evet, devam edelim. Şimdi gelelim Göbekli Tepe'ye. Göbekli Tepe ile ilgili burada çok konferans verildi. Ben Göbekli Tepe'yi çok anlatmak istemiyorum ama burada değişik bazı şeyler söyleyeceğim ben, söylenenlerin dışında. Şimdi Göbekli Tepe'nin yaşı eğer gerçekten 12.000 yıllık ise diyorum. Bu 13.500 sene evvel ki kuzeydeki insanoğlu, mamut mu avlıyor artık, ne yapıyor, atlarla mı koşuyor, nereden gelmiş? Kızılderili'nin bana dediği gibi siz geri döndünüz, 13.500 sene önce atlarla mı geldik, neyle geldik bilmiyoruz ama buraya gelip de bu tapınağı yapanlar işte bu felaketlerden her nasılsa kaçıp kurtulabilen insanlar. Şimdi Sirius'u burada almış, yazarlar da onu söylüyor. Sirius'la bağlantısı var. Şimdi Sirius A, B, C diye büyük 3 yıldız var. Bu Sirius B, bu 70.000 sene önceki bütün bu olayları meydana getiren asıl sebep bunun bir kızıl dev haline gelişi. Ondan sonra patlıyor. Bu Sirius B patladıktan sonra beyaz cüce oluyor. Beyaz cücenin yaptığı marifetler sonucunda bütün bu güneş sistemi allak bullak oluyor. Yani bir kaos oluyor evrende. Onun için bu kaosun sebebi ne? Sirius olarak bağladıkları için Mısır'da da Yunan'da da bu Sirius ismi çok geçer. Sirius B patlamış gerçekten ama kaç kere patladı, ne zaman patladı? Bu Samanyolu galaksisindeki bu kaosa ne şekilde sebebiyet verdi? Bunu işte uzay çalışmaları, son bilimsel şeyler bulacaklar. Yani ben sadece Sirius'la bu Göbekli Tepe'nin bağlantısını nasıl kurabiliriz diye düşünüyorum. Göbekli Tepe'de bir de şöyle bir iddia var. Deniyor ki burada gen nakli yapılıyordu. Çünkü bu tapınakta hiç kadın yok. Hani önce burası bir sunak mı? Kurban var mı? Çünkü kan izleri var. Kan izleri var. O kandaki DNA'lara bakıyorlar. Orada Urfalı burayı bulan adamın DNA'larıyla birebir örtüşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaç bin sene önceki kan yani biz Batı'nın oyununa gelmiyoruz. Gelmeyelim, evet. Evet, bu tam bir Batı oyunu. Evet. Çünkü Semih Güner'i bunun gayet güzel bir haritasını çizdi ve nasıl yayıldıklarını anlattı. Burada tek uyuşmayan şey sizin tarihinizden Semih Hoca'nın tarihi uyuşmuyor. Ama onun haricinde şunu söyleyeyim. Göbekli Tepe'deki Urfa'da yaşayan adamla oradaki şeyler hiçbir alakası yok. Yok yani işte ben onu niye öyle söylüyorlar? Yanlış. Tabii onların gayesi şu. Bu size ait değildir diye bunu yapmaya çalışıyorlar. Halbuki arkeolojik verilerde mikrodelgi diye bir alet var. Bu gördüğünüz şeyleri kazıyan, yapan bu mikrodelgiler. Mikrodelgiler Sibirya'da da bulundu, Göbekli Tepe'de bulundu. Evet. Dolayısıyla arkeolojik olarak bunun ispatı o şekilde veriliyor. Biz o oyuna gelmeyelim. Çünkü Göbekli Tepe'nin uzaydan gelen insanlarca yapıldığına dair de bir sürü... Onlar tabii. Evet. Ya öyle bir şey yok. Ama benim gözümle gördüğüm... Ben bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Estağfurullah. Hemen Boncuklu Tepe diye bir yer bulundu. Boncuklu Tepe Göbekli Tepe'den 100 sene önce kurulmuş. İnsanların tamamı Boncuklu Tepe'de yaşamışlar. Bunu artık arkeoloji de ispatlamışlar. Bir de böyle burada şu yoktu, bu yoktu, kadın yoktu, böyle bir şey yok. Burası bir dediğiniz gibi bir ritüelin gerçekleştirdiği bir tapınak. Bu ritüel her zaman insanlar olmayabilir. Orada bir insanlar da olabilir. Yani ne derler? Ruhban sınıfı olabilir sadece. Ama esas yerleşke Boncuklu Tepe. Yalnız bir resim var orada. O resmi hani ben görmedim ama fotoğrafını çeken arkadaşım profesör ve kendisi müzik tarihi
hocasıdır. Gitti, hatta ben dedim ki orada dedim tınlayan taşlar mı? Çünkü Malta'da aynı taş, yani kalkerin bir çeşidi, kireç taşının bir çeşidi bunlar. Aynısı Malta'da var. Vurulduğu zaman işte bilemiyorum hocam, yani belirli bir frekansta bir ses çıkıyormuş. Şimdi bizim aklımıza benim Ayten arkadaşımla birlikte acaba bu kainatın sesi, ilk patlamanın sesi mi? Çünkü Cemil Demirsipahi hocamız Hacettepe'de ben okurken demişti ki bizim sabah makamı, sabah ezanındaki sabah makamındaki si bemol bir koma sesi ilk evrendeki patlamanın, Big Bang'in sesi olduğunu bilim insanları ispatladı diye bize derste anlatmıştı. Aklıma o geldi. Ondan sonra dedim ki Ayten'e, arkadaşıma, sen git dedi, bilmiyorum, sokmuyorlar, yasak dedi. Yani o sesi dedi duyamıyorum, bilmiyorum ama dedi öyle söylüyorlar. Bunu dedi bir de dedi bir arkadaşım dedi gitmiş dedi. O da Ayten de gitti. Dünyanın uzayda dönerken ki bir tıslama sesi olduğunu söylüyorlar arkadaşlar dedi. Hani ben bu müzikologlardan duyduğum bir bilgi, onu da aktarmak istedim. Bu taşlar ses çıkarıyormuş. Ama bizim sabah makamında mı çıkarıyor, başka makamda mı çıkarıyor? Hangi sestir bilmiyorum ben. Burası arasında 5000 yıl var. 5000 yıl var. Stonehenge'le de öyle. Ben Stonehenge'e gittim. Stonehenge'le de 4000 yıl fark var. Stonehenge de aynı formatta ama tepe yüksekte. Yalnız orada Stonehenge'de bir safir var. O da gökyüzünden, yani bir göktaşı olduğunu söylediler rehberler. Ortada böyle mavi, şöyle sivri, böyle acayip bir şu boyda, yani İşte 1,5 metre falan boyunda bir taş var ortada, mavi. Hani yüzüklerde falan kullanılır ya, mavi safir taş, kristalize. Öyle bir taş. O taşın, yani şöyle ortada göbekte bulunan bir taş. Bu T şeklindeki sütunlar onun etrafında. Şimdi ben gittim, orada yasak yok. Yaklaştım belirli bir yere kadar. O safir taştan gerçekten bir manyetik var. Nasıl diyeyim, titreşim var. Ama radyoaktif, ama yalnız bana negatif geldi. Yani benim hoşuma gitmedi o enerji. Ama o taşta öyle bir enerji var. Haç bölgesi olarak da öyle taşlar kullanılıyor biliyorsunuz. Devam edelim. Şimdi burada cehennemin tasviri olarak verdim. Şimdi bu ateş, bu 6000 santigrat derecelik bir ateşle düştü Marduk dedim ya Kuzey Buz Denizi'ne. Hani suyla ateş çarpıştı, tanrılar savaştı, düştü. Şimdi bu sıcaklık gerçekten dünyanın hani lav olarak çıkan 3000 santigrat derecelik ısıdan çok çok yüksek bir ısı. Yani güneşin ısısına eşdeğer. Güneşin ancak 6000 santigrat derecelik o dışındaki patlamalar, yani nötrino, atom çekirdeği, yani hidrojen bombası gibi düşünelim. Hidrojenin patlaması ve tamamen büyük zincirleme redaksiyonla meydana gelen bir yüksek enerji, öyle diyeyim. Bu şekilde tasvir ediliyor. Yani dünya bir cehennemi yaşamış. Bunu biliyoruz. Bu cehennem kimin başına düştü, kimleri öldürdü, kimler bu cehennemin içinde kaldı bilmiyoruz. Ama böyle bir ısıya maruz kalmış dünya. Devam edelim. Yani sadece seller değil, böyle. Evet. Şimdi gelelim Turanga ağacına. Bu cehennemde ölmeyen ve kökleri yok olmayan 6000 santigrat derecedeki bir ısıya dayanan bir ağaç halen daha yaşıyor. Bu ağacın adı Turanga ama şeyini bilmiyorum, biyolojik olarak ismini bilmiyorum. Türkiye'de de var mı yok mu bilmiyorum ama Sibirya'da var. Evet, Turanga ağacı diye geçiyor. Evet, gelelim Denizovski'ye. Denizovski dedim ya, 70.000 sene önce parmak bulunmuş. Bu şekilde DNA'ları yaptıkları zaman, canlandırdıkları zaman bu Denizovski, yani 70.000 yıl önceki insanın tasarlanmış şekli. Tabii bilmiyoruz, yani bu da bir giydirme.
genlere göre giydirme. Ve beyaz ırkın atası olduğunu söylüyorlar. Hepimizin bütün şu anki insanlığın atası olarak bu Denizovski Neandertallere de benziyor, değil mi? Evet. Evet. Aynı zamanda ama Denisova'yla şeyin arasında Homo sapiens'in arasında oldukça büyük bir zaman, yani çok erken ayrıldı. Çok erken, evet. Yani çok birebir atası değil yani Denisova, Homo sapiens'in bu arada. Yani aralarında bir bağ var ama yani çok eskiye dayanıyor. Çok eski tabii. Yani çok yeni, yani böyle çok yakın bir zamanda ayrılmamış ikisi birbirinden. Çok eskiden deniyor. Neandertaller de daha yakınlığı var. Çünkü Neandertaller sadece Avrupa'da değil, aynı zamanda tabii. Yalnız Afrika'da yok. Afrika'da Neandertal bulunmamış. Doğu Asya'da da yok. Yok, mesela. Doğu Asya'da orada da zaten neydi, Homo erectus'lar var. Homo erectus'u bulduk diye seviniyorlar bunu. Çünkü Homo erectus'u daha bulamadılar. Onu bulduk zannediyorlar ama Denizovski çıkıyor işte. Çok farklı. Evet, devam edelim. Avustralyalarla da biraz onların da atası olarak geçiyor. Avustralitler, evet, onların da atası olarak, evet. Evet, şimdi bu 25 bin yıl önceki atamız. Bu da Sungir mağarasında bulundu. Ural Dağları ile Moskova arası. Rusya. Benim atam oluyor yani. Evet. Şimdi burada dikkatimi benim çeken size de. Şu boncuklar mamut kemiklerinden yapılmış. Bu adamın bir reis ya da bir önder ya da bir kabile başkanı olduğunu gösteriyor diyor yorumcular. Mavi kumaştan ve bakın bir de bir pantolon ve çizme var ayağında. Yani şu kalıntıya bakarak bulunan fotoğraf bu. Başındaki bandanası, işte kollarındaki bakın boncuklar, üzerindeki kemeri var ve ayaklarındaki 5000 mamut kemiğinden yapılmış süs eşyası var bu adamın 25 bin yıl önce. Şimdi bu adam, evet. Efendim? Evet. Dikiş geliştirmişler. Romanlar peştemal girerken bunlar dikiş yapmışlar. Evet. Çok doğru. Katılıyorum size. Yani yorum size ait. Evet, çok düzgün. Çok düzgün. Bir tane mamut kemiğinin şimdi hesaplamışlar. O işçilikte yapılabilmesi 6 saatmiş. Bir boncuk, bu boncukları Kızılderililer de kullanıyor. Wampum diyorlar ve çok kitabımda da wampumların resimleri var. Halen bu gelenek Kızılderililerde var. Kullanıyorlar. Boncukları kemikten yapıyorlar. Ama tabii şimdi mamut yok. Ya avladıkları hayvanlardan elde ederek bu şekilde wampum yapıyorlar Kızılderililer. Evet. Devam edelim. Evet. Şimdi bu bir deva. Ben bu devanın ama sonradan konmuş ama sahtedir ama doğrudur bilmiyorum. Yalnız ben bu adamın sadece bacak kemiğinin 1,5 metre olduğunu Alaska'daki bir müzede gördüm. Hatta hayvan kemiği zannettim. Çünkü yanına mamut da koymuşlar, atları da koymuşlar. İşte bu hani dedim ya, Alaska'daki bu büyük tufandan 13.500 sene önceki olayda meydana gelen o çamur deryasının içerisinden çıkan bir kemik, insan kemiği diyorlar. Şimdi bu dev adam, deva 3,5 metre boyunda. Eğer bu Kazakistan'da bulunan bu resim, bu fotoğraf gerçekse bu kim? Yazar da onu soruyor. Bunlar Neandertaller mi? Mitolojilerdeki bir devi öldüren, işte tek gözünü yaptı, alp oluyor falan, hani hikayeler var ya, efsaneler. Nartların savaştıkları en büyük düşmanları devlerdir. Devler diyor. Ama şimdi, aynı İskandinav şeylerinde de var, mitolojisi de var. Şimdi bilim insanı soruyor, bunlar acaba diyor Neandertaller mi? Yoksa bir alternatif bakış açısı, o radyasyondan etkilenen, yaşayan insanlar sonradan bu coğrafi şartlarda yediklerinden dolayı böyle devleştiler mi?
O da olabilir. Anormalleşmiş normal bir insan. Cüce de olabilir. Bu çevre şartlarından hormonlar şey yapar. 1,5 metreden 3,5 metreye de çıkabilir. Yani bu da bir alternatif görüş. Ben bütün görüşleri ortaya koyuyorum. Hani benim bir fikrim yok. Ben de bunlar kim diye bilmiyorum. Hoca da soruyor, diyor bunlar kim? Yani devalar mı? Deva diye bulunan. Çünkü Alplerde de bulundu, Tibet'te de bulundu. Yani bunlar sadece hatta bizim Ege bölgesinde böyle bir iskelet çıkarılmış ama hemen örtbas edilip kapatılmış. Ege'de evet, ben öğretmenlik yaptım orada Muğla'da öğretmenlik yaptım. Gömü arıyorlar, hazine arıyorlar biliyorsunuz. Zengin olmak için altınlar orada çok şey var, yeraltı definesi. İşte oradan böyle kemikleri bulmuşlar, hemen polisler şeyler falan hepsini gelip kapatmışlar. Hı? Bilmiyorum nasıl. Evet. Yılana sarılıyor. Ben bunu duydum. Evet. Evet. 9. sınıfa yok. 3. sınıfa gidiyorum. Erkek öğretmen kapatıldı. Evet. Yani ben de duydum. Orada arkadaşlarım var öğretmen. Gözlerinle görenler var. Yani yalan söyleyecek insanlar değil arkadaşlarım. Evet. Evet. Bozulmamış. Evet. Yani Ege'de de bunlar yaşamış. Her kimse bunlar. Dev yılana sarılıyor. Ama uzaylı değil, resmen insan yani bu. Yani insan. Böyle bir şey, bunların tabii yani bizim ülkemizde değil tabii. Yani çıktığı diğer ülkelerde, Rusya'da vesaire. Evet. Nasıl bir analizin yapılmış olması gerekiyor. Yine bir kitapta okudum. Kimse bunlar? Bizim Homo sapienslere, çok özür diliyorum burada artık hani sohbet havasında olduğumuz için söylüyorum. Homo sapienslerin kadınlarına, kızlarına, çocuklarına, erkeklerine tecavüz ediyorlarmış. Onun için öldürmek ve sevilmemesi, çünkü öldürüyorlar da sonunda. Yani bunların gücü, kuvveti tabii Homo sapiens gibi değil. Evet, yani böyle kötü oldukları için de bütün efsanelerde bunların katli vacip. Bunu öldüren bizde de şey oluyor, kahraman oluyor. Yani efsaneler öyle söylüyor bunlar için. Şimdi dini inanışa göre evet. Biliyorsunuz Hazreti Adem ve sonra peygamberler 1000 yıldan fazla yaşıyorlar ve boyları çok uzun. Biz şu anki insanoğlunun boyuyla yarışmıyor. Evet. Yani bu gösterdiğiniz resimdeki boy normal bir normal bir boy. Eski insanlara göre. Yani evet. Hani belki biz evrildik. Belki biz de böyleydik, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bir de uzun yaşıyorlar. 3600 böyle geçiyor. Hani insan tanrılar deniyor hani, bir de acaba bunlar, yani diğer insanlar, bizim gibi olanlar 70-80 senede ya da 50 senede 20 senede ölürken tabii bunlar bu kadar uzun yaşıyorsa o zaman bunlara tanrı muamelesi yapılıyordu demek ki. Şimdi o da var. O Zeuslar, şeyler, bilmem neler, şunlar bunlar kim? Tahtında oturuyor falan filan. Hiçbirisi bunlar hayal ürünü değil. Bir şeyler olmuş. İşte bunlar çıkacak meydana inşallah. Devam edelim. Evet, gelelim bizim atlara. Şimdi Tataristan'da kanatlı at figürü çok önemlidir ve ben çok severim böyle uçan atları. Şimdi bunlar işte bu 13.500 sene önceki meşhur bu dünyanın şekil değiştirmesi, eksen kayması sırasında dedi ya bana Kızılderili, siz atlarla geri döndünüz, biz burada kaldık, güneye indik. Şimdi bu atlar çok kutsal atlar. Demek ki Amerika'dan bizi geri getiren bunlar tabii ki kutsal olacak Türkler için. Çünkü hayatlarını kurtarıyor bu atlar. Suda yüzüyor bunlar. Yani can havliyle tabii. Şimdi ben gördüm ya, mamut, at, insan böyle karman çorman olmuş. Ama bu arada atlar da kaçmış. Yani mesafe o kadar değil, uzun değil gösterdiğim gibi. Buradan buraya. Peki o zaman zaten büyük bir gök cismi Kuzey Buz Denizi'ne düştüyse kanoyla da gidilir, atla da gidilir. Ya öyle çok derin bir deniz değil. Çünkü o deniz taşmış. O buraya ne düştüyse işte tepemize taşmış. Ha bu arada bu en son resmimiz galiba. Başka yok mu? Bununla bitiyor. Evet. Şimdi burada ben Ergenekon'la ilgili bir şey söyleyeceğim. O demin bir
bu Bolling Aleroid dedim ya, hani ateşli akış. O ateşli akış sırasında Turan Denizi'nin, demin gösterdiğim Turan Denizi'nin olduğu yere bir artık meteoroid mi, asteroid mi, yıldız mı, Halley kuyruklu yıldızının kuyruğu mu, ne düştüyse bir şey düşüyor ama bu demir. Şimdi demir dağı erittik. O zamana kadar daha demir devri yok. Şeye geçilmemiş, tarıma geçilmemiş, toplu yaşama geçilmemiş. Halen avcı toplayıcı ve deniz kenarındakiler balıkçı, midyeci, işte veya ağaçlardan işte neler topluyorsa bulduklarını yiyorlar. Şimdi niçin Turan Ovası'ndan batıya, Anadolu'ya göç? Önce Anadolu'dan o tarafa göç, ondan sonra tekrar oradan buraya geri geliş. Neden? Yine yorumlara dayanarak söylüyorum, hani kendi şeyim değil, haddim değil. Diyorlar ki bu demirin düşmesi Türklerin demir çağını başlatmasına sebep oldu. Çünkü denizle yaşadığı ova arasına öyle bir şey düşüyor ki gökyüzünden demir geçemiyorlar. O Turan Ovası'nda denize de ulaşamıyor, geri de gidemiyor, arkası da. Şimdi orada sıkışıyor kalıyor. Ne yapması lazım? O demir dağı eritip buradan çıkması lazım. Ergenekon, enek, çukur alanda hapis kalmak demekmiş. Doğru, yani yorum öyle. Çukur alandaki kalış. Şimdi o çukur alanda kalan insan, etrafı da dağlarla çevrili, bir tarafına da demir dağı geldi. Ne yapacak? Buradan çıkması lazım. Ben şimdi bunu anlatırken arkadaşlar diyor, iyi ki bizim başımıza demir düşmüş. Ya İnkaların, Azteklerin, Mayaların olduğu bölgedeki gibi gümüş ve altın düşseydi İspanyollar bizi katledeceklerdi. Biz demir çağını başlattık. Ya Rabbi şükür ki bize demir düştü. Altın, gümüş düşmedi. Altın, gümüş nerede var? Gelelim. Amerika kıtası boydan boya, Grönland olmak üzere oralara da altın ve gümüş, bakır düşüyor bir arada. Şimdi İskitler, evet aynı İskitler. Mısır'da da var. Şimdi oradaki altını platinle işliyor İnkalar. Demir çağını yaşamamışlar. Çünkü onların tepesine demir düşmemiş. Tarım yapıyorlar. Altın, gümüş var. Bakırı işliyorlar. Ama neyle işliyorlar? Platinle işliyorlar. Demir yok. Onlarda demir yok. Bizde de hani tepemize yağmış demir. Yani hepsi bu olaylar zincirinin bir bütünü ve bütün mitolojilerde bunlar çok güzel anlatılıyor. Tabii abartılı bir şekilde anlatılıyor. Yani şimdi bunlar kanatlı uçan at oluyor. Tabii ki o kadar hızlı can havliyle tekrar Asya'ya geri dönüyorlar. Yani atın gelişi Amerika'dan Asya'ya. Biz at sırtında gelmişiz, Amerika'dan gelmişiz. Adamın dediği bana doğru. Siz geri döndünüz, sen Kızılderilisin diyor adam bana. Onlar biliyor tarihlerini, biz bilmiyoruz. Adam benimle dalga geçiyor zannettim. Benim nerem Kızılderili ya dedim. Ama sonra baktım adam da beyaz tenli, benden farkı yok. Yalnız saçları siyah, o kadar. Yani bu kadar benim anlatacağım. Eğer sorularınız varsa alayım. Çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Çok teşekkür. Buyurun. Kafama takılan bir şey var. Şimdi evet. Kuzey Amerika yerlileri ile Güney Amerika yerlileri hemen aynı şey. Evet. Aynı grup diyelim. Evet. Hepimizin ortak ataları. Kuzeydeki Kızılderili tabir ettiğimiz kabileler evet. madeni işleyememişler. Yani bir yeri suyu ısıtırken bile taşı ısıtıp içine koyuyor vesaire vesaire. Aşağıdaki Güney Amerika'dakiler medeniyet yaratmış. Takvimiyle, efendime söyleyeyim, uzay bilimiyle aradaki fark ne? Acaba bir yardım mı gördüler? Bir şey mi hocam? Şimdi onu bir Jared Diamond var. Tüfek, Mikrop, Çelik diye bir kitabı var. O kitabı tavsiye ederim. Coğrafya ordinaryusudur bu adam. Jared Diamond. Diyor ki soruyor. Niçin diyor. Yani çok güzel. Anlatıyor hepsini. Bütün bu sizin sorularınızın hepsinin cevabı var. Çünkü Kızılderililerin içerisinde bunların araştırmasını yapmış adam. Diyor ki bizim diyor
İnka'nın diyor son 1500'lerden bahsediyoruz. 1552'de bizim Kazan Ruslar tarafından fethedilirken bir taraftan da İspanyollar Peru'ya inmişler. İnka hanedanlığını kılıçtan geçiriyorlar. 13. kabile diye. 13. kabilenin kimler olduğunu biliyorsunuz. Hepsini kılıçtan geçiriyorlar. Atahualpa son İnka hanedanı reisi. Zaten İnka demek devletin adı değil. Devletin adı Tahuantinsuyu. Devlet Ant, bakın Ant dağları, Tahu Tatarca dağ, Ant dağları, İnsuyu'yu da 4 bölgesi. Yani Cusco merkezli Göbek, dünyanın 4 bucağı Ant dağları ülkesi biziz diyor. Burası benden sorulur diyor. Şimdi Jared Diamond buna diyor ki peki bu kadar diyor bütün Amerika'da en büyük devleti 400 sene idare eden bu 13. kabile diyor. Niçin gemileri de var bunların? Niçin gemilerle diyor gidip de diyor İspanyol kralını esir almadı da İspanyol kralı bunları biliyor. Rahipler de biliyor 13. kabile diye, katli vaciptir diye. Buraya geliyorlar, İnka hanedanının soyunu kurutuyorlar ve altınlarına, gümüşlerine çöküyorlar. Niçin diyor İspanya kralı gelip bunları yok etti de bunlar da onları biliyor. Geldikleri yerler o topraklar. O niye gidip diyor acaba İspanya kralını diyor gırtlaklayıp diyor şeyden geçirmedi. Çok enteresan. Ateşli silahları yok. Evet. Geliştirmişler ama ateşli silahları yok. Ya zaten şu anda ihtiyaçları yok ki. Şimdi ihtiyaçları yok. Onların altını ve gümüşü hiç bir şey görmeden, hani bir karşılık görmeden Avrupa'ya taşıdılar. Bu Avrupa'nın çok medeni, Rönesans dediği olay Güney Amerika'dan çaldığı altın onlar için ne biliyor musunuz? Güneşin teri. Çok var. Güneşin teri. Altın, çünkü güneşten gelmiş o. Yani altının onlar için bir hükmü yok ki. Her şeyi altından yapmış adam. Onu kullanıyor. Biz nasıl demir, çelik kullanıyorsak onlar da... İşte Osmanlı, Yavuz Sultan Selim'le Türklükten ayrılıp Araplaşmaya başladığı için o farkı göremedi. Yani o coğrafi keşifleri göremedi. Çünkü oturmuş baharat yoluna, ipek yoluna gelenden geçenden haraç alıyor. Ama adam arkadan dolaşınca Afrika'nın altından Osmanlı'nın zayıflaması için buna bakmıyor. Bunu görebilen bir tek o devşirme Sokollu Mehmet Paşa'dır. Gönderdi anlatamadı bu şeyin gelişini. Hep kendi içinde kaldı ama bak o arada biz İspanyollar yerine biz Güney Amerika'yı çok... Doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi ben Peru'da ağzımı uçuklatan bir soruyla karşılaştım. Çok şaşırdım. Dediler ki bana, biz dediler sizin padişahınıza ondan sonra istedik. Nedir adı? Bize İsa heykeli göndermiş. Bize Kanuni Sultan Süleyman İsa heykeli gönderecek. Deli midir nedir bu dedim. Yani hani demin Kızılderili'nin bana sen Kızılderilisin demesi gibi ben bir şaşırdım. Kanuni Sultan Süleyman'ı biliyor İspanyollarla göndermiş. Boşuna ölmesinler. Orada bizim Suriyeli şeylerimiz var, soydaşlarımız var. Boşuna ölmesinler, kabul ettik deyiversinler şu İsa'yı. Bunlar Musevi ya. Bakın dinlere girmek istemiyorum ama Kanuni Sultan Süleyman bunlardan haberi var. Ve Barbaros diyor ki aynen şeyden çıkalım, neydi? Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkalım. Yok diyor ne gerek var diyor maceraya. Orada zaten diyor bizim diyor gidenler var diyor. Ne gerek var? Akdeniz bize yeter. Biz diyor bu Akdeniz'in içerisinde şeyimizi devam ettirelim varlığımızı. Barbaros Hayrettin'in de haberi var. Gitmek istiyor Meksika Körfezi'ne. Birkaç tane korsan reisi oralara gitmiş. Gitmişler, kendileri gitmişler. Tabii. Şeyler de gitmiş. Vikinglerin kurduğu yerleşkeler var Kanada'da vesaire. Hepsi. Hepsi gitmiş. O kadar herkesin haberi var. İskandinavlar, hele Norveçliler, İsveçliler hepsi orada. Onlara hiç girmiyorum. Caicos adaları var. Evet, Caicos adaları var. Evet.
Hepsi gitmiş. Yani İspanya, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Gitmeyen yok. Çinlisi de gitmiş. Avustralitler var. Maoriler gitmiş. Hepsi gitmiş. Ve nelerle gitmişler biliyor musunuz? Baobab ağaçları var ya, şöyle şimdi coğrafya anlatayım. Baobab ağaçları böyle 1,5 metre çapında büyük ağaçlardır. Onları o aradaki sarmaşıklarla birbirlerine bağlıyorlar, o devasa ağaçları. Bazılarında içi tabii boş, hafif oluyor. Bunların üzerine şöyle eşkenar dörtgen şeklinde büyük yelken takıyorlar, tek yelken. Ve ortaya da şimdi salı şöyle kare olarak düşünün. Bu ağaçları bağladılar birbirlerine. Ortasına bir kulübe yapıyorlar. O kulübede onların kameraları ve tek yelken. Kocaman, boydan boya. O da neden? Devrilmesin o devasa dalgalarda diye. Fotoğrafları var. Hepsi kitabımda da aldım. Bunlar müzeden aldığım bilgiler. Fotoğrafları var o gemilerin. Yani, gemi demeyelim artık, sal yani. Bize düşüyor. Niye? Bu tarih vatanın kurguladığı bir tarih. Evet. Biz bunu değiştirmeliyiz. Bu kadar net. Doğru.